Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bana en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi avukatlık ücretleri. O yüzden bu videoda ABD'deki iltica başvurularında avukatlar ne kadar alıyor? Avukatlık ücretleri neler? Bunlar hakkında konuşacağım. Avukatlık ücretlerine ek olarak çeviri ücretlerine kadar ve bu ücretleri nasıl karşılayabilirsiniz? Bunlara da değineceğim. Ayrıca arkadaşlar iltica prosedürü hakkında başka sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yorumlardaki sorularınızı başka videolarda açıklamaya çalışıyorum ya da Instagram hesabımdan kısa videolar çekiyorum. O yüzden beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Ve eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün, Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum. İltica başvuru süreci hakkında sizlere YouTube kanalımda bilgiler vermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar eğer başvurunuzu iltica ofisinde yapıyorsanız bu başvurunuz için avukatlar genelde 2 ile 10 bin dolar arası ücret ister. Bu ücretler avukattan avukata, dosyadan dosyaya veya eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Pek çok göçmenlik avukatı genellikle 2 taksitte parasını alıyor. Bazı ofislerse daha fazla taksit yapabilir. Örneğin bizim ofisimiz 2'den çok daha fazla taksit yapıyor. Aslında ABD'de çoğu avukat sizden saatlik ücret talep eder. Bunun yanında sabit ücret alan göçmenlik avukatları da mevcut tabii ki. Kendi ofisimizden örnek vermem gerekirse biz sabit ücret alıyoruz. Yani ödeyeceğiniz meblağı zaten en baştan biliyorsunuz. Bu arada hemen belirteyim, ABD hükümeti iltica başvurularında başvuru ücreti almıyor. Şimdi arkadaşlar avukatlık ücretine çeviri ücretleri genelde dahil olmaz. Çünkü avukat dosyaya taraf olduğu için kendisinin çeviri yapması yasaktır. Siz de yapamazsınız çevirileri. Ancak üçüncü bir kişi bu çevirileri yapabilir. Şayet çeviri ücreti ödemek istemiyorsanız, Türkçeyi ve İngilizceyi akıcı konuşan tanıdığınız herhangi birisi varsa o kişi çeviriyi yapabilir. Yani illaki yeminli tercüman olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Ama eğer sizin etrafınızda böyle birisi yoksa zaten bizim çalıştığımız çevirmenler var. Onlar da sizin dokümanlarınızın, belgelerinizin uzunluğuna göre ücret alıyor. En önemlisi de bizim çalıştığımız tüm çevirmenler bilgilerinizi gizli tutacağına dair yemin anlaşması imzalamıştır. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar anlattıklarım iltica ofislerindeki iltica başvuruları için. Eğer göçmenlik mahkemesinde iltica başvurunuz varsa bu çok farklı bir durum. Hangi başvurular mahkemede oluyor onu kısaca sizlere anlatayım. Öncelikle ülke sınırında iltica başvurusu yaptıysanız başvurunuz mahkemeye gönderilir. Bu bir. İkincisi, Amerika içerisinde yasal statünüz olmadan yakalanmışsanız yine mahkemeye gönderilirsiniz ve iltica başvurunuzu mahkemede yapmanız gerekir. Üçüncüsü, havaalanında iltica başvurusu yapmanız gerekirse yine iltica başvurunuz mahkemede değerlendirilir. Bu özel durumlar hariç mahkemeye düşmemek çok önemli. Çünkü mahkeme pahalı ve zorlu bir süreç. Ayrıca mahkeme süreci için avukatlar genelde sizden 10 bin ile 25 bin dolar ücret alabilir. Yani çok daha pahalıya patlıyor süreciniz. Yalnız bu fiyatlar gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Çünkü ABD'ye gelip burada çalışınca zaten ayda ortalama 2500 ile 4000 dolar arasında kazanabiliyorsunuz. Geçiminizi sağlamak için yapılan işlere örnek vermem gerekirse restoranda çalışmak ya da Uber gibi uygulamalar için sürücülük yapmayı verebilirim. Ben de ABD'ye ilk geldiğimde birbirinden çok farklı işler yapmıştım açıkçası. Ve şunu söyleyeyim, burada Uber sürücüsü olarak çalışırken bile ayda 3-4 bin dolardan fazla kazananlar olabiliyor. ABD'deki bu aylık kazançlara göre avukatlık ücretlerini anlayabilir ve karşılaştırabilirsiniz. Türkiye'deki kazancınıza göre düşünmeyin. ABD'ye gelip
burada çalışınca zaten avukatlık ücretini karşılayacak parayı kazanıyorsunuz. İltica başvurunuzu yaptıktan sonra size tabii ki hemen çalışma izni verilmiyor. Çalışma izinleriyle ilgili videomu da kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve orada da anlattığım gibi ilk başvuruyu yaptıktan 150 gün sonra çalışma iznine başvuruyoruz eğer başvurunuz hala beklemedeyse. Peki bu 150 gün süresince ne yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim, yasal çalışma izni olmadan yapılan çalışmalara iltica başvurularında göz yumuluyor. Sizin çalışma izniniz olmadan çalışmanız iltica başvurunuzu olumsuz yönde etkilemiyor. Yalnız ABD hükümetinin burada çalışma izni olmadan çalışanları cezalandırma hakkı var tabii ki. Ancak iltica başvurularında ABD hükümeti bu cezalandırma hakkından feragat ediyor. Bir nevi göz yumuyor arkadaşlar. Bunun nedeni de şu: iltica başvurusunda bulunan kişi hayati tehlike korkusuyla buraya geliyor zaten. O yüzden devlet burada sizi korumaya çalışıyor. Bundan dolayı iltica başvuru sürecinde yasal çalışma izniniz olmadan çalışmışsınız çok da önem taşımıyor. Şimdi ABD'de çalışma izni olmayan kişiler genelde başka ABD vatandaşlarına, bazen çoğunlukla hatta ölmüş ABD vatandaşlarına ait sosyal güvenlik numaralarını kullanarak işe giriyor. Sosyal güvenlik numarası kullanarak işe girdiğiniz için ABD hükümeti zaten sizden vergisini alıyor. Ayrıca sizin adınıza olmadığı için izinsiz çalışma sürecinin sizin emekliliğinize de bir yardımı olmuyor. İşte olumsuz yönleri zaten bu şekilde. Eğer kaçak çalışırken yakalanırsanız ve beklemede olan bir iltica başvurunuz varsa, yine söylüyorum, iltica başvurunuzun esasına olumsuz bir etkisi yok. İltica başvurunuz şayet iltica hukukuna uygun olarak yapılmışsa başvurunuz onaylanabilir. Kaçak çalışmanızın onaya herhangi bir etkisi yok. Ama burada şunu belirteyim. Eğer siz iltica başvurusu yapmadan kaçak çalışıyorsanız ve kaçak çalışırken yakalanırsanız, yani beklemede olan başlatılmış bir iltica başvurunuz yokken yakalanırsanız, işte o zaman göçmenlik mahkemesine gönderilirsiniz. Ve iltica başvurunuzu da iltica ofisinde yapma şansınızı kaybedersiniz. O yüzden eğer kaçak çalışıyorsanız ve ilticaya başvurmayı planlıyorsanız bunu bir an önce yapmanızda çok büyük fayda var. Son olarak bu videoyu bitirmeden bir hatırlatmam var arkadaşlar. Eğer ABD'de evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları hakkında bilgi almak istiyorsanız o başvurularla ilgili video serimizde var. Kanalımda bu videoları da bulabilirsiniz. Umarım bu videodaki bilgiler avukatlık ücretlerini ve ABD'deki çalışma durumlarını anlamanıza biraz da olsa yardımcı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ben her pazar sabahı saat 10'da iltica başvuruları hakkında yeni videolar yüklüyorum. O yüzden kanalıma abone olursanız yeni videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.